Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un özenle seçilmiş tepelerinden birine inşa ettirilen Fatih Camii, Süleymaniye Camii gibi Osmanlı kültürünün külliye olarak adlandırılan yaşam kültürünün önemli bir sembolü. Osmanlılar bu tür büyük camileri yalnız ibadethane olarak değil, sosyal yaşam içinde yer alan dönemin okulları, medreseler, fakirler için yemek dağıtılan imarethaneler, kütüphaneler ve hamamlarla birlikte inşa ettiler. Bir çağın sona erip yeni bir çağın başlamasının dönüm noktası olan İstanbul'un fethi, dünya tarihi bakımından büyük önemi haizdir. Tarihin fethi mübin diye vasıflandırdığı bu büyük fetihten sonra Fatih Camii ve Külliyesi Osmanlı Türk mimarisinin İstanbul'da ilk inşa ettiği ve geliştirdiği abidevi eserlerindendir. Fatih ilçesine ve bulunduğu semte adını veren bu cami ve külliye, Fatih ilçesi Kirmastı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Medrese, Darüşşifa, Taphane, İmaret, Kervansaray, Hamam, Sıbyan Mektebi, Kütüphane, Muvakkithane ve türbelerden oluşan külliye ve cami Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1463-1470 yıllarında kendi adına inşa ettirilmiştir. Cümle kapısının iki tarafında ve üstünde yer alan 16 satırlık Arapça kitabe inşa tarihini göstermektedir. Yazı o devrin meşhur hattatı Ali bin Sofi'nin nefis eseridir. Bu kitabede ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in silsile yoluyla Osman Bey'e kadar olan ecdat isimleri de zikredilmiştir. Caminin ilk mimarı Sinanüddin Yusuf bin Abdullah olup Kumrulu Mescid Haziresinde metfundur. Koca Sinan ile karıştırılmaması için Atik Sinan ya da Azatlı Sinan diye adlandırılmıştır. Mimar Ayaş'ın da kendisine yardımcı olduğu zikredilmektedir. Mimari açıdan yapı manzumesine bakıldığında Türk İslam mimarisinde Koca Sinan'ın Süleymaniye Külliyesi hariç ne kendinden önce ne de sonra erişilememiş bir sanat düzeyine işaret etmektedir. İlk defa inşa edilen caminin şimdiki minarelerinin yerinde birer şerefeli iki minaresinin bulunduğu, iç alanının bugünkü genişlikte kareye yakın planlı, yanlarda üçer adet küçük kubbe, ortada iki sütun ile iki fil ayağı üzerine oturtulmuş büyük bir kubbe ve mihrap tarafında bir yarım kubbe ile örtülü olup 3 adet giriş kapısının bulunduğu kaynaklarda belirtilmektedir. Caminin iç harem avlusu kareye yakın mustatil planlı olup avluya ikisi yanlarda olmak üzere 3 kapıdan girilir. Etrafı 18 sütun üzerinde 22 kubbeler revakla çevrili olup bu kubbelerden cami tarafındaki 7 kubbenin alt kısmı son cemaat mahallini teşkil etmekteydi. 1766'da Kurban Bayramı'nın 3. günü güneşin doğuşundan az sonra meydana gelen şiddetli depremden sonra camide büyük hasar meydana gelmiş ve büyük kubbesi çökmüş. Minarelerinin şeref eden yukarısı da yıkılmıştır. Caminin geri kalan kısmı da yeniden ihya edilmek üzere zemine kadar yıkılmıştır. Fatih Camii'nin ilk yapısından günümüze ulaşanları şadırvan avlusunun 3 duvarı, avlu ortasındaki şadırvan, caminin taç kapısı, mihrabı, şerefe altına kadar minare, kaide ve gövdeleridir. Her ne kadar Fatih Camii'nin ilk yapılışının ne şekilde olduğu ana hatları ile bilinmekte ise de kıble tarafındaki duvarın bugünkü yerinde olup olmadığı ve yanlardaki duvarlarının geriye çekilip çekilmediği hususunda araştırmacılar tarafından farklı görüşler ileri sürülmüş. Sonunda yüksek mimar Ekrem Hakkı Ayverdi arşiv belgelerinin yanı sıra inşai ipuçlarından hareketle caminin restorasyonunu en doğru biçimde ortaya koymuştur. 1766 yılındaki depremde harap olan cami 1767-1771 yıllarında devrim padişahı Sultan 3. Mustafa tarafından dönemin hassa baş mimarı Mehmet Tahir Ağa'ya yaptırılmıştır. Caminin ihyası sırasında Mimar Tahir Ağa kalan klasik altyapı ile yeniden yaptığı barok kısımlar arasında iyi bir uygunluk sağlamıştır. İlk inşa döneminde farklı bir plan şemasına sahip olan bugünkü Fatih Camii sahnı kareye yakın müstakil planlıdır. Harım kısmını örten 26 metre çapındaki merkezi kubbe 4 büyük fil ayağı üzerindeki 4 büyük kemere oturtulmuş ve bu 4 büyük yarım kubbe ile desteklenmiştir. Ayrıca yarım kubbelerin etrafında tali yarım ve tam kubbeler, mahfilleri ve dıştaki abdest alma muslukları önündeki mahalli örtmektedir. Mihrabın sol tarafında bulunan dışarıdan rampalı çıkış, Hünkâr Mahfili Camii'nin ihyası sırasında 3. Mustafa tarafından ilave ettirilmiştir. Hareme açılan cephesi de barok üslupta oymalı kafeslerle kapatılmıştır. Şadırvan avlusundan camiye girilen taç kapı bütünüyle beyaz mermerden yapılmış, abidevi boyutları, başarılı nispetleri ve nefis işçiliğiyle basık kemerli açıklığı müteaddit silmelerle çerçevelenmiş, üstte bir sivri kemer ve bir bursa kemeriyle kuşatılmış, helezoni yivli püsküllerle zenginleştirilmiş, mukarnas dolgu ile taşlandırılmış,
basık kemer ile yanlardaki mukarnaslı nişlerin üzerinde 3 parça halinde düzenlenmiş sülüs hattıyla yazılmış kitabe yer almaktadır. İç harimi örten ana kubbenin kasnağında yarım ve küçük kubbelerin çerçevesinde dizi halinde pencereler bulunmakla beraber ön ve arka cephenin duvarlarının alt kısmında 12'şer, yan duvarlarında ise 11'er adet kemersiz pencere yer almıştır. İç ve dıştan söveleri, eşik ve alınlıkları mermerle kaplı ve üzerlerinde taç ayna yer almaktadır. 10 ve yan duvarların üst bölümlerinde alçıdan yapılmış 2 sıra halinde kemerli pencereler ve revzenler vardır. Önceleri alçı olan pencereleri sonradan değiştirilerek ahşaptan yapılmış, kalem işlemeleriyle süslenerek özel görünümünü kaybetmiştir. Caminin ihyası sırasında mermerden yapılan minberi geometrik şekillerle süslenmiş, yanları şebekeli olup çokgenli mahruti görünümündeki külahı ahşaptan yapılmıştır. Çok güzel bir dekora sahip sedef kakmalarla bezenmiş kürsüsü ahşaptır. Minberin geri kısmında yer alan müezzinler mahfili 14 adet mermer direk üzerine istinat ettirilmiş olan mahfile sağ tarafındaki taş merdivenle çıkılmaktadır. Caminin iç kısmındaki arka ve yan taraflarını çevreleyen mahfili mermer, sütun ve dar kemer payeleri üzerine oturmuştur. Mahfile cami içinde 4 ayrı merdivenle çıkılmaktadır. Bunlardan ikisi taş kapının yanlarında, diğer ikisi ise yan giriş kapılarının ön kısmında yer alan kalın duvar payeleri içindedir. Caminin mihrabı tamamen mermerden yapılmıştır. Üst kısmı istalaktitli olup köşelerinde yeşil kum saatleriyle süslenmiş direkler bulunmaktadır.